Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyi, süper. Beğendiniz mi burayı? Harika, Nasıl? Harika, çok iyi. Benim mekan burası işte. Çok güzel. Burada yaşıyoruz yani. Karavanda yaşıyorum artık. Mükemmel. Mükemmel abi. Çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ederiz davetin için. Her zaman bekleriz. Şehrin içinde, şehirden uzak bir yerdeyiz işte. Ne kadar burada. zamandır böyle yaşıyorsun abi? Valla 3 yıl olacak. 2,5 yılı geçti. 3 yıldır tam zamanlı karavanda yaşıyorum. Ve gerçekten hayatımı değiştirdi yani bu yaşam tarzı. Zaten doğayı çok seviyorum. Doğada olmayı çok seviyorum. Sizin ürünlerle zaten doğada çok daha keyifliyiz. Yani aslında karavan yaşantısına, outdoor'a çok uyumlu bütün ürünler ve ayrı ayrı hepsinden çok memnunum. 4 mevsim kullanıyor musun? 4 mevsim kullanıyorum. Evet. Eksi 28 derecede Uludağ'da kamp yaptım. Uludağ'da da kullandım. Çok Harika gerçekten. Hani içeride de o şeyi üstümden çıkartmıyorum. Hani Davraz. Evet. Ne adı? Davraz. Davraz. Buraya alta yazıyoruz o zaman Davraz. Çok güzel, çok keyifli gerçekten. Profesyonel hayat devam ediyor bir taraftan. Aynen o hayat hani kurumsal hayat diyelim. Kurumsal hayat devam ediyor. Hafta sonları da böyle işte biniyoruz karavanımıza. İstediğimiz yere gidiyoruz. Çok keyifli. Ama tabii ki daha fazla vakit ayırmak istiyor insan kendine. Ve karavan şunu öğretti aslında bana. Daha fazla zaman, daha fazla kendinle zaman geçir. İşte sevdiklerinle, ailenle, kendinle derken ve bunu ileride nasıl daha fazla kendime vakit ayırabilirimi düşünmeye başladım. Ve çok keyifli. Ne değiştirdi hayatında senin karavan hayatı? Doğayı hep seviyordum aslında. Yani çadır yaklaşık 12-13 yıldır çadır kampı yapıyordum ama çok konforlu bir çadır kampı yapmış olduk ve hani nasıl söyleyeyim, denizin sesiyle uyuyup denizin sesiyle uyanmak, bunu yaşamadan gerçekten kimse anlayamaz. O benim için çok iyiydi. Yani onlar zaten çok etkiledi, öyle söyleyeyim. Bunun gibi bir sürü şey ve hani burada evim yok benim. Ben karavanım var ve karavanda yaşıyorum. Bahçeli bir evim olmuş oldu. Yani buraya işte arkadaşlarım geliyor, barbekü yakıyoruz, ateşimizi yakıyoruz. Bahçeli bir ev, Bursa'da yaşıyorum ben, biliyorsunuz. Zor yani, bahçeli bir evin olması için bir villan olması lazım ya da işte bir dağ evi yapman lazım falan, ama burada onu da
sağlamış oluyorsun. Evet, Yani harika. bunun yanı sıra bir sürü şey değiştirdi tabii hayatımda. İş var, çalışıyoruz. Akşam bir apartman dairesine gitseydim bu kadar mutlu olmazdım. İş çıkışı karavana gelmek beni çok mutlu ediyor. Yani hava soğuksa üşüyorsun, yağmur yağıyorsa ıslanıyorsun. Hava çok güzelse burada oturuyorsun ve doğanın içinde akşamları da sonuçta hafta içi bir yere gidemiyoruz, hafta sonları gidiyoruz. Evet. Hafta içi de doğayı terk etmemiş oluyorsun kısacası. Hayatı dolu dolu yaşıyorsun. Çok şükür dolu dolu yaşıyorum. Herkese karavan yaşantısını, çadır yaşantısını tavsiye ediyorum. Yani bana sorular geliyor, işte karavan çok pahalı, tabii yaşarsın, çok konforlu, ama ben çadırla da kamp yaptım. Yani çadırı alıp sizler de yapıyorsunuz, Evet. görüyorum. Çadırla istediğiniz yere gidip orada kamp yapmanın da özgürlüğü çok güzel. Tabii. Orada da yine denizin sesiyle uyuyup uyanabiliyorsun. Biraz konforun düşmüş oluyor ama herkese şiddetle tavsiye ediyoruz. Kendinizi AVM'lere değil, Klimboli'yi giyip doğaya atın. Bu sloganımız olsun mesela yani. Harika. Gerçekten öyle. Ercan Bu Bey, az önce bahsettiğiniz bahçem, bir bahçeli ev istiyordum. Hani Evet. Zordu. Aslında bir bahçe değil. Nereden baksanız bir dünyaya bütün açılacak dünya, bir- evet, bütün dünya bahçeniz- senin bahçen oluyor bahçeniz gerçekten. olmuş, evet. Ya bahçeli bir evim var. İşte bu yaz Akyaka'da bir yerde durdum. Denize sıfır, muhteşem bir koy. Orada uyuyup uyanıyorsun, kahvaltını orada yapıyorsun falan. Hani bunun keyfi bambaşka. Hani yaşamanız lazım ve maddi imkanları olan herkesin küçük çaplı yerli karavanla başlayıp bu hayata girmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü vazgeçemeyecekler. Bu hayat onlara çok iyi gelecek. Öyle söylüyorum. Bu hayatı aynı zamanda sosyal medyaya da taşıdın. Evet, Karavan Surfing diye bir YouTube kanalım var. İşte Instagram hesabım var. Oradan da güzel tepkiler O alıyorum. süreç nasıl gelişti? Nasıl başladı? Aslında ben motosikletimi atladım. 2018'de tek başıma Güney İtalya'yı gezdim. Orada karavanlara aşık oldum zaten. O Güney İtalya'yı gezerken orada da YouTube videoları çekmek istiyordum. Hep her şeyi kaydettim. Bir türlü YouTube'a başlayamamıştım. Onları da şimdi başladım, o motosiklet seyahatimi de. Karavan yaşantısını da çok güzel olduğunu anlatmak istediğim için girdim aslında YouTube'a. Güzel tepkiler alınca da devam ettirdim. Bu ara birazcık yine çok fazla video ekleyemiyorum. Gerçekten kurumsal hayatım varsa Evet, çok doğru. zor, ama daha da ileride bu hayatın ne kadar güzel olduğunu bütün insanlara, dünyaya anlatıp göstermek istiyorum. Şimdi muhtemelen seni takip edenler bizler gibi insanlar. Ya nasıl oluyor bu iş? Hani biz bir karavan almaya niyet etsek nelere dikkat etmemiz lazım? Ya şimdi ilk sorduğum soru, böyle bir şey geldiğinde bana, bütçe oluyor. Bütçe Evet. ne kadar diyorum. Ne kadardan başlıyor mesela? Yerli karavanlar 100 bin bandından başlıyor. İthal karavanlar 600-700 bin. Çekme karavandan bahsediyorum. 600-700 bin bandına kadar gidiyor. Yani biz bu işi sever miyiz diye merak ediyorsa insanlar 100-150 bin liralık bir yerli karavanla başlayıp bunu görebilirler bence. Ercan abi, benim bir sorum var. Yani karavandan önce bir tık level geriye gittiğin zaman, yani çadır hayatında nasıl bir başlangıç oluyor? Yoksa çadırı yapmaya direkt karavan alın der misin? Yoksa Alın derim. karavandan önce bir çadır geçmiş olması gerekiyor. Böyle çadırı- zorunluluk var mı? Çadırı çok kimse sevmiyor zaten. Çünkü konforsuz bir alan Evet, biraz çadır. zor. Yani hiç çadır geçmişi yok ama doğayı az da olsa seviyor, karavan alabilirler yani. Ben çadırı çok seviyordum. Çünkü işte yaptığım sporlar, işte kitesurf yapıyoruz, o uçurtma sörfü. Hep gidip beachlerde çadırda kalıp sabah kite'ımızı yapıp akşam yine çadırda kalıyorduk. Bu hayatı seviyorduk zaten. Ama bana konforlu olmuş oldu. Yani çadırı hiç yapmamış insanlar da karavanlarını alıp Evet. daha konforlu bir başlangıç yaparak karavana geçebilirler bence. Çok güzel. Ne yiyeceğiz bu akşam? Bu akşam mangal yapacağız. Harika. Birazdan mangalımızı yaparız. İşte az önce bahsettiğim gibi böyle güzelliği var.
mangal keyfi falan gerçekten çok keyifli. Biraz sonra ateşimizde yakarız. Hava biraz Serinledi. üşüdü. Evet. klimolik montlarımızı giyeriz üstümüze sıcacık. Çok Eyvallah. teşekkürler. Yani yine kapatmayalım videoyu. Sonlara doğru yine biraz bir konuşuruz. Mangal falan yaparız. Valla biz çok beğendik. Sağ Bu olun. kamp alanını da çok beğendik. Evet, Bursa Misi Karavan Kampı'ndayız bu Evet. arada. Aynen. Onu da söyleyelim. Adresi de Kampımızı da Aynen. anlatalım. Ercan abi zaten mükemmel bir enerjin var. Sağ ol, Bu teşekkür karavan ederim. yaşantısıyla da zaten bir bütünleşmiş. gibisin. Evet, Mükemmel. sağ ol, çok teşekkürler. Evet, karavan beni çok mutlu ettiği için gözlerimden okunuyor. Okunuyor, Burada çok evet. mutlu oldum, öyle Aynen. düşünüyorum ben de. Sağ olun arkadaşlar. Birazdan o zaman mangala geçelim. Çok keyifli bir sohbetti. eyvallah. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bahçeni bize açtın. Tabii her zaman beklerim. Yakınız, burada gelebilirsiniz Aynen. yani. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.